Hazreti Zülküfil aleyhisselamın tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. Şeytanın bütün hilelerine karşı duran gayretli ve sebatkar peygamber. Öldükten 3000 yıl sonra bile naaşı ilk günkü gibi duran Nebi. Kur'an'da ismi övülmüş peygamber. En güzel ekmekleri pişiren, fırıncıların piri olan Allah'ın sevgili kulu. Diyarbakır'da gizli bir heyet tarafından kabri açılan peygamber Hazreti Zülküfil aleyhisselam. Zülkifl peygamber, Kur'an-ı Kerim'de ismi anılan ve sabrıyla, adaletiyle, Allah'a olan derin bağlılığıyla öne çıkan peygamberlerden birisidir. İnsanlara daima doğruluğu, sabrı ve merhameti öğütlemiş, zorluklar karşısında gösterdiği metanetle ümmetine örnek bir peygamber olmuştur. Onun hayatı, ilahi emirlere karşı kayıtsız şartsız itaatin ve adaletli bir önderliğin en güzel örneklerinden birisi olarak bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zülküfil aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de 2 ayette ismi zikredilen Hazreti Zülküfil aleyhisselam, sabır, adalet ve ihlasın timsali olarak anılır. Hayatı boyunca insanları Allah'a iman etmeye ve ona ibadet etmeye davet etmiştir. Taberi'nin rivayetine göre Hazreti Zülküfil aleyhisselam, Şam bölgesinde doğmuş ve yaşamıştır. Onun yaşadığı dönemde Şam halkı çeşitli sapkın inançlara sahipti. Hazreti Zülküfil aleyhisselam, kavmini tevhide çağırmış, dürüstlük ve adaletle hareket etmelerini öğütlemiştir. Onun sabrı ve azmi, halkın kalbinde derin izler bırakmış, zamanla birçok insan Allah'a ve birliğine iman edip, Hazreti Zülküfil aleyhisselama tabi olmuştur. Rivayetlere göre, Hazreti Zülküfil aleyhisselama, Rum topraklarındaki halk iman etmiş, onu peygamber olarak kabul edip söylediklerine uymuşlardır. Halkın gönlüne taht kuran bu kutlu peygamber, onların hidayete ermesine vesile olmuştur. Hazreti Zülküfil aleyhisselam aynı zamanda çalışkanlığıyla da bilinir. Rivayetlere göre ekmek pişirir ve geçimini alın teriyle sağlardı. Bu yönüyle emek ve helal kazancın önemini ümmetine gösteren bir örnek olmuştur. Fırıncıların piri olarak anılması, onun emeğe verdiği önemi ve hayatını dürüst bir şekilde idame ettirdiğini göstermektedir. Hazreti Zülküfil aleyhisselam hem peygamberlik görevinde hem de günlük yaşamındaki dürüstlüğü ile Allah'a olan bağlılığı konusunda müminler için eşsiz bir rehber olmuştur. Hazreti Zülküfil aleyhisselamın hayatı. Hazreti Zülküfil aleyhisselam, Beni İsrail peygamberlerinden biridir. Rivayete göre asıl adı Bişir olup, Zülküfil lakabı ona dinin emirlerini İsrailoğullarına bildirme sorumluluğunu üstlendiği için verilmiştir. Bu lakap, onun yalnızca bir peygamber olarak değil, aynı zamanda sabır, adalet ve sadakatle öne çıkan bir şahsiyet olduğunu vurgular. Arapçada zü, sahip, el-kifil ise kefillik, nasip ve pay anlamına gelir. Bu, onun dünyevi zenginliklerinden ziyade, ahiretteki yüksek mertebeleri hedefleyen bir kul olduğunu göstermektedir. Hakim En-Nisaburi'nin El-Müstedrek adlı eserinde geçen bir rivayete göre, Hazreti Eyyub aleyhisselam vefatından önce oğlu Havmel'e peygamberlik görevini vasiyet etmek istemiştir. Ancak Yüce Allah, oğlu Bişr'i peygamber olarak seçmiş ve ona Zülküfil ismini vermiştir. Bu isim, onun ilahi bir kefillik ve sorumlulukla görevlendirildiğinin bir nişanesidir. Allah, Hazreti Zülküfil aleyhisselama insanları tevhide davet etme görevini vermiştir. Bu kutlu peygamber, Allah'ın emirlerini iletmek ve insanları doğru yola çağırmak için büyük bir azimle çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 2 farklı yerde Hazreti Zülküfil aleyhisselam'dan
şu şekilde bahsedilmiştir. Enbiya suresi 85. ayette İsmail, İdris ve Zülküf'ü de an. Çünkü onların hepsi sabreden kimselerdi. Buyrulurken Sad suresi 48. ayette ise İsmail, Elyesa ve Zülküf'ü de zikret. Çünkü onların hepsi çok hayırlı kimselerdi denilmektedir. Bu ayetler onun sabır, sebat ve hayırlı amellerle anılan bir peygamber olduğunu göstermektedir. Hz. Zülküfil aleyhisselamın adıyla ilgili farklı rivayetler bulunsa da onun peygamberlik misyonu, sabrı ve adaleti tartışılmazdır. Yüce Allah, Hz. Eyyub'un kıssasını anlattıktan sonra sabır ve salih amel örnekleri olarak bazı peygamberlerini zikretmiştir. Bu peygamberlerden biri de Allah'ın lütfuna mazhar olmuş, insanları tevhide çağıran ve hayatı boyunca ilahi emirlere bağlı kalan Hazreti Zülküfil aleyhisselam'dır. Hazreti Zülküfil aleyhisselam ve kavmi. Yüce Allah, Hazreti Zülküfil aleyhisselama kavmini onun yolunda cihad etmeye davet etmesini vahyettiğinde, kavmi bu emre uymakta tereddüt etti ve zayıflık gösterdi. Hayata olan bağlılıkları, ölümü göze almalarını zorlaştırıyordu. Onlar, ''Ey Bişir, biz hayatı sever, ölümü sevmeyiz. Ancak Allah'a ve Resulüne isyan etmekten de kaçınırız. Eğer Allah'tan ömürlerimizi uzatmasını ve sadece bizim istediğimiz zaman canımızı almasını dilersen, ona ibadet eder ve düşmanlarıyla savaşırız,'' diyerek Allah'ın takdirine müdahale niteliğinde ağır bir istekte bulundular. Bu talep, Hazreti Zülküfil aleyhisselam için ağır bir yük oldu. Onlara, "Benden büyük bir şey istediniz, bu teklif beni zorladı," diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ardından Rabbine yönelip, "Ey Allah'ım, sen bana peygamberlik görevini tebliğ etmemi emrettin. Ben de tebliğ ettim. Düşmanlarınla cihad etmemi buyurdun. Bunu da yerine getirdim. Ancak ben kendimden başkası üzerinde hüküm sahibi değilim. Kavmimin benden istediğini sen benden daha iyi bilirsin. Beni başkalarının günahıyla sorumlu tutma. Senin gazabından rızana, azabından affına sığınırım," diyerek dua etti. Hazreti Zülküfil aleyhisselamın bu samimi duasına karşılık, Yüce Allah ona vahyedip, "Kavmine benim onlar için seçtiğimin, onların kendi seçimlerinden daha hayırlı olduğunu öğretmedin mi?" buyurdu. Bu vahiy kavmi derinden etkiledi ve Allah'ın takdirine boyun eğerek ecellerinde ölmeye razı oldular. Sonunda her biri Allah'ın belirlediği vakitte hayata veda etti. Hazreti Zülküfil aleyhisselamın kıssası, insanın Allah'ın kaderine teslimiyetinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serer. Peygamberler, ümmetlerine sadece dini emirleri tebliğ etmekle kalmamış, aynı zamanda zorluklar karşısında sabır ve tevekkül göstermişlerdir. Ve bu zorluklar esnasında birçok mucizevi olay yaşamışlardır. Yüce Allah, birçok ayette peygamberlere apaçık mucizeler verdiğini ifade etmiş ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bütün peygamberlerin mucizelerle desteklendiğini belirtmiştir. Mezarların taşınması, dünya tarihinde emsali görülmemiş bir vaka olarak kayda geçen, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşanan bu hadise, ilahi bir mucizenin tecellisi olarak görülmüştür. 1995 yılında baraj inşaatı sebebiyle Hazreti Zülküfil ve Hazreti Elyesa aleyhisselamın kabirlerinin taşınması zarureti doğmuştur. Diyanet İşleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Emniyet, ilçe kaymakamı ve müftünün başkanlığında bu büyük vazifeyi icra etmiştir. Bu kutlu yolculukta en dikkat çeken husus, 3000 yılı aşkın süredir toprak altında bulunan peygamberlerin naaşlarının çürümeden muhafaza edilmesi olmuştur. Molla Ömer Kalkan Hoca Efendi'nin bizzat şahitlik ettiği bu hadise,
Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Allah toprağı peygamberlerin ve şehitlerin naaşlarını çürütmekten men etmiştir hadisi şerifinin en açık tezahürlerinden biri olmuştur. Asırlar boyunca bu hadisin doğruluğuna iman edilmekle birlikte, yüzyıllar sonra Diyarbakır'da meydana gelen bir olay, bu mucizeyi gözler önüne sermiştir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 15 asır önce bildirdiği bu hakikat, yeryüzünde ilk defa gözlemlenmiş ve peygamberliğinin en büyük mucizelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu olay, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sözlerinin zamana meydan okuyan doğruluğunu ve yüceliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Naaşların sanki uyuyan bir insanın hali gibi yumuşak ve sağlam olması, müminler için büyük bir ibret vesikasıdır. Heyet, büyük bir saygı ve hürmetle, salavatlar ve tekbirlerle bu mübarek zatların naaşlarını kefenlerine sararak tabutlara yerleştirmiş ve daha güvenli bir mekana, Nebi Harun tepesine nakletmiştir. Bu esnada manevi olarak çok büyük bir sorumluluğun altına giren bazı heyet üyeleri, aylarca olayın etkilerini hissetmiş, kendilerini toplamakta zorlanmışlardır. Çünkü dokundukları, taşıdıkları, defnettikleri naaşlar Allah'ın seçkin peygamberlerine aittir. Peygamberlerin naaşları taşındığı sırada halkın bu durumdan habersiz olmasına rağmen cenaze nakil araçlarının geçtiği güzergahta herkesin bir anda ayağa kalkması ve tabiri caizse esas duruşa geçmesi ilahi bir işaret olarak değerlendirilmiştir. Zira halk tabutların içinde kimlerin bulunduğunu bilmese de içlerinde hissettikleri ulvi duygu onları böyle bir tavır sergilemeye sevk etmiştir. 20. yüzyılda peygamber görebilme şerefine erişen bu 9 kişi, Allah'ın takdir ettiği bir lütfa mazhar olmuşlardır. Nebi Harun tepesinde defnedilen bu iki büyük peygamberin kabirleri, bugün de ziyaret edilmekte, oraya gidenler manevi bir huzur hissetmektedir. Hazreti Zülküfil aleyhisselamın hayatı, iman, sabır, teslimiyet ve Allah'a olan güvenin en güzel örneklerini sunar. Onun yaşamı sadece bir peygamberin Allah'a olan bağlılığını değil, aynı zamanda insanın kendi nefsiyle ve toplumla olan mücadelesini de gözler önüne serer. Hazreti Zülküfil aleyhisselam, hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara ve imtihanlara rağmen daima Allah'a tevekkül etmiş, sabrını ve teslimiyetini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu büyük peygamberin hikayesi, dünya hayatının geçici sıkıntılarına karşı sabırla direnmenin ve Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde tutmanın nedenli önemli olduğunu bizlere öğretir. Onun nefsiyle verdiği mücadele, insanın içindeki kötülükle savaşının ve nefsini terbiye ederek Allah'a yakınlaşma çabasının en güzel temsilidir. Toplum içinde karşılaştığı haksızlıklara, zorluklara ve insanlardan gördüğü eziyetlere rağmen adil ve merhametli bir yol izleyen Hazreti Zülküfil aleyhisselam, her daim iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir örnek olmuştur. Bu yönüyle sadece kendi zamanındaki insanlara değil, kıyamete kadar gelecek tüm müminlere de bir rehber, bir ışık olmuştur. Onun mücadelesi, sabrın ve teslimiyetin Allah katındaki değerini gösterirken, bizlere de hayatın türlü imtihanlarında nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini öğretir. Hazreti Zülküfil aleyhisselamın kıssası, her müminin hayatına dokunan, imanı güçlendiren, sabrı teşvik eden ve teslimiyetin önemini vurgulayan bir öğüt olarak kalbimize kazınmıştır. Bu kıssalar, müminler için sadece bir hikaye değil, hayatın her anında başvurulacak bir rehber, karanlıkta yolumuzu aydınlatan bir kandil ve Allah'ın rızasına ulaşmak için izlenmesi gereken bir yol haritasıdır.
ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.